Herkese merhaba arkadaşlar. Hazırlanmış olduğum bu devre sıcaklık kontrollü fan devresidir. Bu devre daha önceki hazırlamış olduğum devrelerden biraz daha farklı. Bu devreyi farklı kılan en büyük özelliklerinden bir tanesi, görmüş olduğunuz gibi 2 adet trim pot kullandım ve 3 adet transistörüm var. Bir tane rolem var. Hemen ilk başta söylemem gerekirse bu devreye ait tüm bilgiler, şeması, baskı devresi videonun açıklamalar kısmında bulunan linkte mevcut. Link üzerinden ilgili siteye giderek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Devre nasıl çalışır? Sizlere bunu anlatmam gerekirse, görmüş olduğunuz gibi bir tane rolem mevcut. Çıkış kısmına bağlamış olduğumuz herhangi bir fan olur, motor, led, lamba vesaire, bu gibi tüketicilerde çok fazla akım çektiği zaman transistörler bozulmaması için bu transistörlerin maksimum çıkış akımı 80 mA, 100 mA. Genelde bu küçük transistörlerin akımları bu şekildedir. En fazla 2 amper, 3 amper olabilir. Fakat bu devre üzerinde 800 mA civarında bir transistör kullanıldı. Transistör üzerinden role tetiklendikten sonra çıkış kısmında bulunan herhangi bir tüketici rolenin artı beslemesi sağlandığı için, daha doğrusu rolenin artı çıkışından besleme sağlandığı için ilgili çıkış kısmında bulunan herhangi bir tüketici rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Dolayısıyla transistörler bozulmamış ve herhangi bir şekilde devreye zarar gelmemiş olacaktır. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 2 adet trim potum mevcut. Bu trim potlardan bir tanesi 1 megaohm, diğeri ise 10 kiloohm'dur. 10 kiloohm'luk trim pot üzerinden fanın hangi sıcaklıkta, örneğin 20 derecede mi 30 derecede mi çalışması gerektiğini buradaki trim pot üzerinden ayarlayabilirsiniz. NTC ısı sensörü sıcaklığı algıladı. Fanımız devreye girdi. NTC üzerindeki sıcaklık düştü. Fanımız durdu. Eğer NTC üzerindeki sıcaklık düştükten sonra fan bir süre daha çalışsın, örneğin 2 dakika kadar daha fan çalışmaya devam etsin diyorsanız, buradaki görmüş olduğunuz gibi 1 megaohmluk trim pot üzerinden bu zaman dilimini ayarlayabilirsiniz. Eğer zaman dilimini çok daha fazla uzatmak veya kısaltmak istiyorsanız buradaki kondansatörün değerini değiştirerek bu süreyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hemen şu şekilde hızlı bir şekilde bağlantılarımızı yapmamız gerekirse, burada görmüş olduğunuz gibi 10 kiloohmluk bir NTC sensörü kullanacağım. Eğer 10 kiloohm değil de örneğin 100 kiloohmluk bir NTC kullanacaksanız buradaki en alt kısımdaki direnci 4.7 kiloohm olarak değiştirmeniz gerekiyor. Eğer 10 kiloohmluk NTC sensörü kullanacaksanız, NTC ısı sensörü kullanacaksanız buradaki direnç 1 kiloohm olması gerekiyor. Sistem çünkü bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hemen buradaki NTC sensörümüzün şöyle bağlantısını sağlayalım. Sonrasında dediğim gibi transistörleri korumak amacıyla buradaki roleyi kullandık. Rolenin normalde açık, normalde kapalı ve COM dediğimiz ortak bir bağlantısı var. Biz burada COM dediğimiz, yani ortak bağlantıya, şu şekilde fanımızın, daha doğrusu devrenin artı beslemesini buradaki ortak bağlantıya sağlayacağız ki role üzerinde her zaman 12 voltluk bir gerilimimiz olmuş olacak. Role tetiklendiği zaman çıkış kısmındaki herhangi bir tüketici direkt besleme üzerinden, yani transistörler üzerinden değil de bağlamış olduğumuz 12 voltluk bir gerilim üzerinden direkt olarak otomatik bir şekilde çalışmasını sağlamış olacağız. Şimdi buradaki bağlantıları tamamladıktan sonra şu şekilde bir 12 voltluk fanım var. Bu dediğim gibi herhangi başka bir şey de olabilir. Tamamıyla size kalmış. Fanımın eksi bağlantısını şu şekilde hemen en baştaki klemensimize bağlantısını sağlıyorum. Sonrasında role tetiklendikten sonra bizim COM, yani ortak hattına bağlamış olduğumuz köprü üzerinden normalde, yani role tetiklendikten sonra normalde açık konumuna geldiğinde ilgili fanımızın çalışmasını buradaki bağlantı üzerinden sağlamış olacağız.
Buradaki bağlantımızı da tamamladıktan sonra geriye sadece devremize bir güç vermemiz gerekiyor. Bu devrede 12 volt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani 12 volt altında da değil, 12 volt üstünde de değil. 12 voltluk bir adaptörün eksi bağlantısını şu şekilde tamamlıyorum. Sonrasında artı beslememizi de devreye verelim. Şu anda devremiz hazır. Yani NTC'ye bir sıcaklık uyguladığımızda otomatik bir şekilde çalışacaktır. Şimdi şuradaki bağlantım çıkmış. Şunu hemen yerine takıyorum. Şu anda hazır arkadaşlar. Biraz önce de gördüğünüz fan dönüp durdu. Şimdi buraya bir NTC sensörüne bir sıcaklık uygulayalım. Fanım görmüş olduğunuz gibi şu anda çalışıyor. NTC üzerindeki sıcaklık durduğunda, görmüş olduğunuz gibi NTC üzerindeki sıcaklık kaybolduğunda, yani soğuma safhasına geçtiğinde fanımızın gücünü kesmiş oluyor. Şimdi burada örnek veriyorum 10 saniye kadar çalıştı. Biz NTC sensörü soğuduktan sonra tekrardan fanımın çalışmasının devam etmesini istiyorum diyorsak buradaki 1 mega ohmluk trim pot üzerinden bu süreyi ayarlamamız gerekiyor. Dediğim gibi 10 kilo ohmluk trim pot üzerinden fanın hangi sıcaklığa geldiğinde çalışmasını sağlarken NTC ısı sensörü soğuduktan sonra fan bir süre daha çalışmasını istiyorum. O zaman 1 mega ohmluk trim pot üzerinden bu süreyi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi bu süreyi uzatmak veya kısaltmak istiyorsanız buradaki kondansatörün değerini değiştirip bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Buradaki bağlantımız ve devrenin çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Hemen tekrardan şöyle bir NTC ısı sensörümüze tekrardan sıcaklık uygulayalım ve devrenin çalışıp fanın devreye girdiğini tekrardan gözlemleyelim. Görmüş olduğunuz gibi NTC üzerindeki sıcaklık kayboldu ve rolemiz tetiklemeyi kesti. Fanımız durdu. Devrenin çalışma mantığı bu şekilde. Umarım sizler için yararlı ve faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.